Hadi gelin Jean-Paul Sartre'ın insan olmanın ne demek olduğuna dair o en sarsıcı, en güçlü fikirlerinin derinliklerine birlikte inelim. İşe Sartre'ın size doğrudan sorabileceği bir soruyla başlayalım. Hayatınızda hiç, sanki sadece bir rolü oynuyormuşsunuz, hareketleriniz size ait değilmiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Bakın bu onun için öyle gelip geçici bir düşünce falan değil de hayır, bu tüm felsefesinin tam merkezindeydi. Bilincin doğasına yapılmış cesur, derin bir dalıştı. Onun bu soruya verdiği cevabı anlayabilmek için önce dünyayı bir anlığına Sartre gibi görmemiz gerekiyor. Yani birbirinden tamamen farklı iki tür varlığa bölünmüş bir dünya olarak. Bakın Sartre'ın ayrımı aslında çok net. Bir tarafta kendinde varlık dediği şeyler var. Yani bir taş, bir fincan. Onlar neyse o, sabitler, tamamlanmışlar ve en önemlisi kendilerinin farkında değiller. Diğer tarafta ise kendi için varlık var. Yani bizler, yani sen. Sürekli bir oluşum halindeyiz, tanımsızız ve en önemlisi özgürüz. Yani işin kilit noktası şu, Sartre'ye göre sizin sabit bir kimliğiniz yok. Siz tamamlanmış bir şey değilsiniz. Aksine sürekli olarak geleceğe doğru uzanan bir potansiyelsiniz. Kimliğinizi yaptığınız ve yapacağınız seçimler yaratıyor. Peki bu durum ne zaman değişiyor? Yani bu saf potansiyel halimiz hayatımıza başka biri girdiğinde neye dönüşüyor? İşte tam da bu noktada işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Benliğe doğru yolculuğumuz odaya başka birinin girdiği anda bambaşka bir yola sapıyor. Bir parkta tek başınıza oturduğunuzu düşünün. Tüm dünya sizin etrafınızda dönüyor değil mi? Ağaçlar, banklar, yollar, hepsi sizin bilincinizin organize ettiği nesneler. Siz o dünyanın mutlak öznesiniz. Ama sonra bir anda bir başkasının sizi fark ettiğini hissedersiniz. İşte o an her şey değişir. Artık kendi dünyanızın merkezi, öznesi değilsinizdir. Bir başkasının dünyasında onun bakışıyla tanımlanan bir nesneye dönüşmüşsünüzdür. Yargılanmış, etiketlenmiş hissedersiniz. İşte bakışın gücü tam da bu. Sizin o sonsuz potansiyelinizi o anki halinize dondurur ve sizi sizin seçmediğiniz bir kimliğe hapseder. Artık sadece siz değilsinizdir. Bankta oturan o kişisinizdir. İşte bu bakış meselesi bizi Sartre felsefesinin tam kalbine, belki de en meşhur ve aynı zamanda en dehşet verici fikrine getiriyor, özgürlüğümüzün gerçek doğasına. Sartre'ın söylediği şey bu. Önceden yazılmış bir kader, bize verilmiş bir insan doğası ya da ilahi bir plan. Bunların hiçbiri yok. Biz bu varoluşa öylece fırlatılmışız ve her an her saniye kendimizi yeniden yaratmak zorundayız. Mahkumuz çünkü seçme şansımız yok. Bunun sonuçları ise gerçekten çok ağır. Ne yapıyorsanız osunuz. Geçmişinizi, yetiştirilme tarzınızı, koşulları, hiçbirini bahane edemezsiniz. Hayatınızın tüm sorumluluğu ama tümü sadece ve sadece sizin omuzlarınızda. Kaçış yok. Hatta ben seçmiyorum demek bile aslında bir seçim. İşte bu ezici sorumluluk hissi, bu sınırsız özgürlüğün farkına vardığınızda hissettiğiniz o baş döndürücü duygu, o boşluğun kenarında durma hissi var ya, Sartre buna iç daralması diyor. Burada bir çelişki var gibi duruyor değil mi? Madem özgür olmak bu kadar temel bir özelliğimiz, neden bu kadar ağır hissettiriyor? Ve daha da önemlisi, insan neden özgürlükten kaçmak istesin ki? Çünkü kaçıyoruz. Gerçekten de bu yükten kaçmaya çalışıyoruz ve Sartre bu kaçış eylemine çok özel bir isim veriyor. Kendini aldatma. Kendi kendimize söylediğimiz o ustaca kurgulanmış yalan. Kendini aldatma, o iç daraltan özgürlük hissinden kaçmak için ben bir öğretmenim, ben utangaç biriyim, ben buyum işte, değişemem gibi etiketlere sığınmaktır. Kendimizi özgür bir bilinç yerine sabit bir nesne gibi görmektir. Sartre'ın bunu açıklamak için kullandığı en ünlü örnek bir kafe garsonudur. Dikkatle izlediğinizde hareketlerinin biraz abartılı, olması gerekenden biraz fazla garsonca olduğunu görürsünüz. O sadece işini yapan bir insan değildir. O bir garson nesnesine dönüşmeye, o rolün ta kendisi olmaya çalışmaktadır. Yani buradaki kilit nokta şu, bu performans müşteriler için değil, kendisi içindir. Kendini başka bir seçeneği olmadığına ikna etmeye çalışır. Bu rol, özgürlüğün o sonsuz ve korkutucu olasılıklarından saklanmak için kendine inşa ettiği güvenli bir hapishanedir. Ama Sartre bizi bu kendini aldatma çukurunda bırakmıyor. Buna karşı bir alternatif, bir çıkış yolu sunuyor. Bu yola da otantiklik adını veriyor. Aslında seçim çok net.
Bir yanda kendini aldatma var, özgürlükten kaçmak, bir nesne gibi yaşamanın sahte konforu ve sürekli mazeretler üretmek. Diğer yanda ise otantiklik var. Özgürlüğü kucaklamak, hayatını bitmemiş bir proje olarak görmek ve tüm sorumluluğu üstlenmek. Ama şurası çok önemli. Otantik olmak, ahlaken iyi ya da doğru bir insan olmak demek değil. Bu bir ahlak dersi değil. Bu basitçe varoluşunuzun yegane yazarının siz olduğunuz gerçeğiyle tüm çıplaklığıyla ve cesurca yüzleşmektir. Ve işte Sartre bizi tam da bu nihai soruyla baş başa bırakıyor. Mesele sizin ne olduğunuz değil. Asıl soru şu, tam şu anda bir sonraki an ne olmayı seçeceksin?